Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifle geldim. Bugün ne yapacağız? Karamelize soğanlı ekmek yapacağız. Mini mini ekmekler yapacağız. Malzemelerimi hazırladım. Hemen hazırlamaya geçelim. Hazırlamaya geçmeden önce kanalıma abone değilsiniz. Abone olabilirsiniz. Abone olanları ne yapıyor? Bildirimleri açmayı unutmuyor. Hadi hemen başlayalım. Sayalım ilk önce. Ekmeğimizin hamur için ne gerekli? Unumuz burada. Aldığı kadar. 2 su bardağı sütümüz var. Şöyle bir çay bardağı ama ince bellilerden değil. Birazcık büyüklerinden sıvı yağ. Mayamı ılık suda erittim. Yaş mayadır. Bir taneden biraz eksik. Yani bütün bir paket değil kızlar ama yarımdan da fazla. Tuzum var. Şekerim var. Bunlar hamur için gerekli olan malzemeler. Kabımı alalım. Kaşıklarımı aldım. Karıştırmak için tabii ki de hemen başlıyoruz. Şöyle koyalım bakalım. Çok güzel oluyor bu karamelize soğanlı yapacağım. İçine koyacağım. Soğan çok yakışıyor. Hemen başlıyoruz. Burada sütüm var. 2 su bardağı sütüm var. Şöyle dökelim. 2 su bardağı süt. 1 su bardağında da su ile ıslattığım mayam var. Derin dondurucuda sakladığım için ben mayaları haliyle donuk. Onları daha önceden çıkarıp eritiyorum. Şöyle sıvı yağım var. Şeker koyacağız. Tabii ki böyle mayalı hamurlarda şeker koymazsanız olmaz. Şeker daha kolay ve daha güzel mayalanmasını sağlar. Şöyle bir tatlı, azıcık da fazlasını, 1,5 da tatlı kaşığı şeker koydum. Göz ayarı tuz. Şöyle tuzunu da verelim. Tuzunu da verdik. Şimdi bunları şöyle indirelim ki kalabalık etmesin. Hop. Hemen başlıyoruz yoğurmaya. Şu kaşık kalsın un dökmek için, bunu da karıştırmak için. İlk aşamada şöyle kaşık ile karıştırıyoruz. Elimiz batmaması için. Güzelce karıştıralım ve ununu vermeye başlayalım. Önce hamurumuzu yoğuracağız. Bu mayalanacak. Biraz bekleyecek. Onun için önceden hamuru hazırlamamız lazım. O mayalanırken biz de karamelize soğanları hazırlayacağız. Şimdi ununu veriyoruz. Ne kadar un gidecek derseniz kızlar 6-7 bardak arası un gidecek. Çünkü ele yapışmaz bir hamur olana kadar yoğuracağız biliyorsunuz. Hemen hızlı hızlı yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuz hazır. Hemen üzerini kapatacağız. Şöyle bir poşet ile, ekmek poşeti. Kapatıyoruz. Hava almaması lazım. Şöyle hemen bir dümcük atıyoruz. Bir de şu altındaki bezimiz var ya. Şöyle ona da saracağız. Daha kocaman bir beze de sarabiliriz. Bunu hemen sıcak bir ortama koyacağız. Orada kabarsın. Soğukta bırakmayın. Mayalı hamur olduğu için yarım saat 1 saat arası kabarmasını bekleyeceğiz. O kabarırken biz de iç malzemesini hazırlayacağız. Hamurumuzu koydum sıcak bir ortama. Şimdi iç malzemesini hazırlamaya geçiyoruz. İç malzeme için soğanlarımı soydum, hazırladım ve suya koydum ki acıları çıksın. Ne kadar soğan var? Şöyle toplamda 8 tane soğan soydum kızlar. Biraz çok gibi duruyor ama şöyle keselim böyle biraz daha acıları çıksın suya. Yoksa bol bol ağlatır bizi.
Şöyle ortadan kesiyorum hemen ki acıları biraz daha çıksın. Şimdi karamelize soğan iç harcını hazırlayacağız. Hemen şimdi doğramaya geçiyorum. Bakın şöyle hani çok ufak yapmayın. Çünkü kavrulduğu zaman kaybolması içinde bunlar. Karamelize de yapacağız ya, küçülecek oldukça biraz iri iri. Dişe dokunur olsun. Evet, soğanlarımızı da doğradık. Şimdi karamelize yapacağız. Ocağımızı yakacağız ve güzelce kavuracağız. Karamelize haline getireceğiz. Hemen yakalım tüpümüzü. Şöyle çevirelim ki yansın. Soğanlarımızı kavuralım. Şimdi üzerine biraz sıvı yağ döküyoruz. Şöyle yarım çay bardağı. Tuz ilave ediyoruz. Göz ayarı. Çok da tuzlu yapmayın. Şimdi kavuracağız. Evet, soğanlar bayağı bir yumuşadı. Şimdi şeker atacağız ki karamelizeye dönsün. Şöyle bir ve 2 tatlı kaşığı şeker koyuyoruz ki şimdi karamelizeye dönmesi lazım. Yumuşattık soğanları ilk aşamada. Karamelize yapmak için şeker muhakkak koymanız lazım. Ama ilk önce soğanları bir yumuşatın. İlk baştan dönerse içinde katır kutur kalır. Onun için tuzla ilk önce suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Daha sonra şekerini ilave ediyoruz. Evet. Şimdi üzerine biraz ben kırmızı pul biber bırakacağım. Çok yakışan kırmızı pul biber. Böyle karıştıralım bakalım. Oh, mis gibi. Böyle biberlerle de biraz kavuralım. Kırmızı pul biberin lezzetini de alsın içine. Çok güzel oldu. Artık ocağımızı kapatıyoruz. Hop. Evet, soğanlarımızı karamelize yaptık. Şimdi hamurumuzun mayalanmasını bekliyoruz. Mayalandığı zaman hemen ekmeklerimizi hazırlamaya geçeceğiz. Evet, hamurumuz mayalandı. İç harcımız hazır. Hemen başlıyoruz. Şunu kenara alalım. Mayalanan hamuru çıkaralım ve hazırlamaya başlayalım ekmeklerimizi. Gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı. Şimdi şu zemini birazcık yağlayacağım ki hamuru çıkaracağım. Şöyle çıkarıyoruz. Şöyle toparlayalım biraz yağlı yerde. Bakın ekmek hamurumuz hazır. Şimdi ekmek hamurumuzdan şöyle bakın koparacağız. Ne kadar? Bakın kocaman cana biraz şu şekilde hamurları koparıyoruz.
Şimdi 6 tane ayarlayacağım ben bunu. Şöyle büyük olanlardan bu 6.'yı da tamamlayalım. 6 taneye böldük. Hemen şöyle toparlayalım güzel. Evet. Tepsimizi yağladım. Şöyle fırın tepsim var. Şöyle kenara alalım. Bir tanesini şöyle açıyoruz. Bakın elimizle. Açık ellerimizi yağlayalım ki şöyle açtıralım. Bu şekilde açıyoruz. Ve hazırladığımız iç harçtan biraz bolcana diyeceğim ki bu 6 taneye yetireceğim bu iç harcı. Şöyle koyuyoruz. Bayağı bir soğan koydum. Şimdi topluyoruz. Şu şekilde yapıştırıyoruz ki açılmasın. Bakın. Güzelce yapıştırdık. Bu şekilde hazırlayacağız. Diğerini de yapalım. Küçük ekmeklerimizi hazırladık. Minik ekmeklerimizi 6 tane hazırladık. Şuna birazcık soğanım az kaldı. Biraz peynir ekledim kızlar. Haliyle. Şimdi hemen tepsimizi alıyoruz ve tepsimize şöyle koyalım bu kenara. 2 3 Hazırladık ekmeklerimizi, minik ekmeklerimizi soğanla. Şöyle birazcık da üzerlerini hafif böyle bastıralım. Çok fazla değil. Şu şekilde azıcık hemen hafif şekil alması için bastırıyoruz. Çok güzel olacak. 6 tane ekmeğimiz hazır. 15 dakika tepsi mayasında bekleteceğiz hamurlarımızı. Daha sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Evet, ekmeklerimizi beklettim. Çok da güzel, bakın kabardılar. Şimdi üzerine şurada 2 kaşık yoğurtum var. Bir tane yumurta sarısı var. Birazcık da sıvı yağ var. Şimdi onlardan süreceğim üstüne. Güzel bir çırpıyoruz yumurta sarısı ve yoğurt karışımını. Biraz da sıvı yağ vardı. Şöyle güzel bir çırpalım. Şimdi üzerlerine sürüyoruz. Şöyle biraz koyalım. Hemen elimizle yaydırırız. Bol bol şöyle koyduk. Üstüne koyduk. Şöyle elimizle yaydıralım. Güzelce her yerine gelsin. Fırça, eliniz hiç fark etmez. Ellerimiz temiz zaten. Şöyle yaydırıyoruz. Hazır. Karamel soğanlı minik ekmeklerimizi hazırladım. Şimdi pişmek üzere fırına vereceğim. Yüksek ısıda pişireceğiz. 200 derecenin üzerinde ısıda pişirmeniz lazım. Şimdi pişmek üzere fırına veriyorum. Evet,
Olmazsa olmazımız davul fırında pişireceğiz tabii ki de. Ben davul fırında pişiriyorum. Evet, karamel soğanlı minik ekmeklerimiz hazır oldu. Mis gibi mis gibi inanın. Oruçlu olmasam şimdi oturup bir tanesini güzelce yiyeceğim. Çok güzel oldular. Ama yeni çıktı tabii fırından, aşırı sıcak. Biraz soğusun. Bir tanesini açacağım. Size içini göstereceğim. Ama tadına bakmayacağım oruçlu olduğum için. Daha sonra videomuzu bitireceğiz. Şöyle üzerini örtelim. Birazcık soğusun. Soğuduğu zaman servisini yapacağım sizlere kızlar. Evet, biraz bekledik. Biraz soğudu. İlk sıcaklığı çıktı. Şimdi servisini yapacağım. Siz de görün. Hemen açalım. Bir tanesini çıkaralım. Şöyle hangini ortadan çıkaralım ki. Süper yaptık. İnanın çok güzel ekmekler yaptık. İftara yapın, sahurda tüketin. Normal zamanda, sadece Ramazan'da değil, her zaman yapabileceğiniz bir ekmek. Şöyle, bakın kızlar. İçinde soğanlarını görüyorsunuz mu? Karamel soğanlı minik ekmeklerimiz hazır oldu. Çok da güzel oldu ama dediğim gibi oruçlu olduğum için tadına tuzuna bakamıyorum. Siz bakmış farz edin. Hemen siz de bunu kalkın yapın kızlar. Çok lezzetli, üstelik de çok sağlıklı ve besleyici. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Videomu burada bitirirken ne diyoruz? Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Abone olanlar da ne yapıyor? Bildirimlerini açıyor. Bildirim nereden açılacak? Zil işaretine basarak bildirimleri açmış olacaksınız. Hadi hoşça kalın bakalım. Kendinize iyi bakın. Daha güzel güzel tariflerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.